Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için hakiki Sivas katmeri tarifi hazırladım. Herkesin hazır aldığımı zannettiği muhteşem bir katmer tarifi oldu. Buyurun nasıl yapmışım hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı un ekliyorum. Orta kısmını havuz şeklinde açıp içerisine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurumu spatula ile şöyle bir toparladıktan sonra spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz çok yumuşak kıvamda bir hamur olmayacağı için daha fazla su ilavesi yapmayalım. Hamuru yoğurma kabının içerisinde yoğurduktan sonra masanın üzerinde de birkaç dakika yoğuruyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel katmerimiz olacaktır. Hamuru 1-2 dakika boyunca yoğurdum. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir dokusu var. Hemen hamurumu 2 eşit parçaya ayırıyorum ve her bir parçayı beze haline getiriyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Tabağın üzerine un serpiştirdikten sonra bezeleri üzerine yerleştiriyorum. Ve bezelerin üzerini temiz bir poşetle kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Hamurum yarım saat dinlendi. Gördüğünüz gibi kıvamı sakız gibi olmuş. İlk bezemi hemen dikkatli bir şekilde alıyorum. Ve elimle toparlayıp masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerinde birazcık büyütüyorum. İkinci bezeyi aynı şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Katmerimiz için kullanacağımız 200 gram margarini elimle eziyorum. Bu işlemimiz çok önemli. Margarini kalıp şeklinde kullanmıyoruz. ...15-20 saniye kadar margarini elimle ezdikten sonra yuvarlak bir form veriyorum. Ve daha sonra hamurun orta kısmına yerleştiriyorum. İkinci bezemi de kapak olacak şekilde hamurun üzerine yerleştirip kenarlarını sıkıca kapatıyorum. Ve hamurumu açma işlemine geçiyorum. Öncelikle elimle büyütüyorum. Daha sonra da merdane yardımıyla açarak büyütüyorum. Hamuru büyütürken öncelikle merdane ile bastırarak büyütüyorum. Daha sonra da düz bir form verdikten sonra merdane ile açma işlemine geçiyorum. Bu arada beni hangi ülkeden, hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Elimden geldiğince tüm yorumlara dönüş yapıyorum. Hamuru merdane yardımıyla büyütebildiğim kadar büyüttüm. Daha sonra da kenar kısımlarından içeri katlıyorum ve üzerlerine bastırıyorum. Ve tekrardan bir katlama işlemi daha yapıyorum. Ve aynı şekilde üzerine bastırdıktan sonra un serpiştiriyorum ve merdane yardımıyla uzatıyorum. Hem enine hem de boyuna olacak şekilde az miktarda büyütüyorum. Daha sonra da uç kısımlarını karşılıklı gelecek şekilde katlıyorum. Ve merdane ile hafiften büyütüyorum.
Son bir katlama işlemi yaparak kare bir form veriyorum. Hazırlamış olduğum hamuru tabağın üzerine alıyorum ve üzerini temiz bir poşetle kapatıp dolabın dondurucu kısmında yağımız donana kadar bekletiyorum. Yaklaşık 25-30 dakika bekletebilirsiniz. Dondurucudan almış olduğum hamuru açma işlemine geçiyorum. İçerisindeki yağ donmuş durumda. Önceki açma işleminde yaptığımız gibi merdane yardımıyla öncelikle bastırarak büyütüyorum. Daha sonra da uzatarak enine ve boyunu açıyorum. Kenar kısımlarının görüntüsünün bozuk olması önemli değil. Katlama işlemi yapacağımız için iç kısmında kalacak. Hamuru büyüttükten sonra ilk kenarımı katlıyorum. Daha sonra da merdane ile üzerinden geçiyorum. Karşı kenarı da üstüne gelecek şekilde kapatıyorum ve düzeltiyorum. Bu katlama işlemimiz sonuncu oluyor. Kenarlarını eşitledikten sonra üzerinin düzgün olması için merdane ile geçiyorum. Daha sonra da katmerimin düzgün olması için kenar kısımlarından alıyorum. Ve hamurumu 4 eşit parçaya ayırıyorum. Hamurumun üzerini kapatıp 20 dakika dinlendiriyorum. ...20 dakika dinlenmiş olan hamurlarımdan bir tanesini alıp istediğim ebatlarda büyütüyorum. Bu aşamada çok fazla inceltip büyütmemize gerek yok. İlk katmerimiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kalan hamurları da çok az olacak şekilde büyütüyorum. Katmerlerin tamamını tepsiye yerleştirdim. Üzerleri için 1 adet yumurta sarısını güzelce çırpıyorum ve katmerlerimin üzerine sürüyorum. Katmerlerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra bir jilet yardımıyla çizikler çekiyorum. Bu çizikleri yarısına gelecek kadar çizelim. Sadece yüzeysel olarak çizmeyelim. Aynı işlemi bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Sivas katmerlerimiz artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar ve fanlı fırında pişirmeye gönderiyorum. Sivas katmerlerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Harika görünüyorlar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlerle hemen dokusunu paylaşacağım. Sivas katmerlerimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir katmer oldu. Ve hazırdan hiçbir farkı yok. Hem lezzet olarak hem de görsel olarak hazırı aratmayan bir tarif oldu. Çay saatleriniz ve sahur vakitleriniz için muhteşem gidecek bir tarif. Gördüğünüz gibi içerisi de tel tel ayrılıyor. Çok güzel şekilde pişmiş. İsterseniz katmerinizi fazla fazla yaparak dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman dolaptan çıkarıp ısıtarak ilk günkü tazeliğiyle tüketebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.